Türk halk müziğinin genç kuşak icracılarından sesiyle, tekniğiyle, tavrıyla ve tarzıyla fark yaratan bir isim. Oğuz Aksaç ve hazırsan vokal teknik analizine başlıyorum. Evet arkadaşlar, TRT Müzik ekranlarında canlı bir performans izleyeceğiz. Oldukça hızlı bir başlangıcı var videonun, o yüzden hazır olun. Tutam çıkan dağlara eyvah. Hançerene kurban. Olan bir İnen Nasıl A ile esniyor, fark ettiniz mi? A vokaliyle. Evet, durduruyorum çünkü konuşacaklarımız var. Şimdi öncelikle Oğuz Aksaç'ın mikrofon kullanma tekniğine ve mikrofona hizalanmasına bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi mikrofon böyle duruyor, öyle değil mi? Ama Oğuz Aksaç mikrofona eğik duruyor. Yani 45 derecelik bir eğiklik var yüzünde. Bunu neden yapıyor? Bunu bir teknik olarak size açıklamak istiyorum. Şimdi genellikle işte şan eğitiminde, ses eğitiminde sürekli damağa doğru esnemek tabiriyle size işte esner gibi düşün. Sürekli ağzının içerisinde sıcak işte patates var ha 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 diyormuş gibi böyle benzetmelerle damağı açmaya çalışırız. Şimdi eğer düşünürsek Oğuz Aksaç böyle durduğunda damağını açmadı mı yani? Esnemedi mi? Hayır, esnedi. Ama burada halk müziğinin vermiş olduğu, hançere tekniğinin vermiş olduğu bazı pozisyonlar var. Şimdi böyle durduğunda, yani aslında çene hattını, boğaz hattını biraz daha enseye doğru yaklaştırıp şu şekilde durduğunda, mikrofona da biraz eğildiğinde ses haliyle direkt rezonans olacak. Yani ön rezonatörlerde, sinüslerde, elmacık kemiklerinde, yani maske dediğimiz ön tarafta çok rahat bir şekilde rezone olacak ses ve aynı zamanda yakaladıktan sonra o pozisyonu çeneyle beraber esnemesi de bütün artikülasyonunu da rahatlatmış olacak ve bunu halk müziğinde çok yapan şarkıcı var, çok yapan icracı var ve bunu aslında Pavarotti de yapıyor. Bunu aslında Maria Callas da yapıyor. Bunu aslında Neşet Ertaş da yapıyor. Fakat farklı şekillerde yapıyor. Yani pozisyonlar kişinin bedeniyle ilgilidir. Herkes damağa doğru esneyip dikey işte yumurta gibi düşün, işte kubbe düşün. Okey, tamam, tabii ki olacak ama herkesin işte ağız şekli, çene şekli, dudak şekli, rezonans genişliği farklı olur. Bedeni farklı olur. O yüzden hani şu pozisyon okey, her zaman olmalı ama kişinin kendi esner halini bulması, kendi enstrümanını açık hale getirmesi kişinin keşfedeceği bir şeydir ve biz burada Oğuz Aksaç'ta bunu görüyoruz. Mikrofonu eğik, amey, yani amey diye değil de böyle esniyor. Ve bence buradan kapmamız gereken çok özellik var arkadaşlar. Çünkü Oğuz Aksaç bu işi çok iyi yapıyor. Hançere tekniği muazzam. Aynı halk müziğindeki balaban,
işte kaba zurna, mey gibi enstrümanları sanki dinliyormuş gibi oluyorum. Gırtlağına o kadar güzel böyle çarpıyor ki, tertemiz ve bununla beraber ses tekniği de muazzam. Hep mix ses dinledik bu kıtada. Ama ben eminim ki Oğuz Aksaç'ın ses aralığı sadece bu kadar değil. Bunun göğüs rengi de var, fry voice da var, ıslık sesi de var. Oldukça geniş bir ses aralığına sahip ve Oğuz Aksaç bu işi gerçekten fark yaratarak yapıyor arkadaşlar. Oğuz Aksaç'ı ben aslında sanki halk müziğinin böyle asi çocuğu, halk müziğinin Dimaş'ı gibi görüyorum. Buna ne dersiniz bilmiyorum ama ben kendimce böyle bir benzetmede, naçizane bir benzetmede bulunmak isteyeceğim. Çünkü yani vücudu, hareketleri, vücudunu kullanışı, sesini kullanışı, müziğe bakış açısı. Mesela şu an dinlediğimiz bir Erzurum türküsü ama yani sanki içinde rock dinamikleri olan ve gerçekten insanı coşturan bir enerji veriyor ve onu biz izlerken de ondan çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. O yüzden çok fark yaratan bir isim ve çok özel bir ruh olduğunu düşünüyorum. Hadi devam edelim, bakalım daha neler gelecek başımıza. Yine aynı pozisyon, gördünüz mü? Arşa çıkan Nasıl çekti? Nüans kullanımı da gerçekten efsane. Göğüs rengine döndü. Fry voice yapıyor. Hop geçti. Bakın göğsü nasıl açık, görüyor musunuz? Ben size ne demiştim? Türk halk müziğinin Dimaş'ı demiştim. Boşuna demedim arkadaşlar. Gerçekten bütün ses sahasını yaklaşık 3-4 oktavlık bir sahada gezerek bir türküyü seslendirdi ve en sonunda da yani hani nasıl bir mix sesle böyle bezenmiş bir ıslık sesi duyduk. Gerçekten böyle çat diye de tertemiz bir şekilde çıktı. Yani daha ne olsun, halk müziğinde bunu yapan kim var arkadaşlar başka? Yani bana hani bir seçenek sunun. Varsa böyle birisi yorumlara bırakın lütfen, ismini ben de dinlemek isterim, keşfetmek isterim bir halk müziği dinleyen ve sever olarak. Yani başka da biri yok. O yüzden ben çok gerçekten tek olduğunu düşünüyorum Oğuz Aksaç'ın ve halk müziği söylüyorsanız işte kendinizi özellikle daha farklı tekniklerde geliştirmek istiyorsanız bu gibi şarkıcıları, bu gibi sanatçıları dinleyin. Feyz alın, örnek alın, taklit edin. Çünkü bu iş böyle başlar ve böyle devam eder diye düşünüyorum. Bir videoda, bir işte performansta Oğuz Aksaç'ı değerlendirmek bence yanlış ama
bu video için, bu performans için de söyleyecek her şeyi söyledik gibi geliyor bana. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın.